Selam herkese. Bugün videomuzda kurt sürüsü taslağı nasıl düşürülür bunu anlatıyorum. Öncelikle çok bir vaktim yok. Hızlıca hemen oyuna girmeye çalıştım. Çünkü elektromanyetik fırtına haritasının bitmesine 3 dakika gibi bir süre kalmıştı. Kurt sürüsü taslağı en çok yaygın olarak elektromanyetik haritasından düşüyor. Baraj savaş alanında. Aklınızda bulunsun. Baraj savaş alanında elektromanyetik haritaya girmeniz gerekiyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu: gece haritası olduğu için Raider anahtarı burada çalışmayacak. O yüzden anahtarı alıp boşuna yanınıza yük etmeyin. Ama yanınıza bol bol adrenalin iğnesi almayı unutmayın. Ben 5 tane alabildim. Çok bir vaktim yoktu oyuna girmek için. Şimdi buradaki en önemli şey aslında Yakut Konut. Kurt sürüsünü düşüreceğimiz yer burası. Ama önümüzde hemen bir motif evi var. Ben burada vakit kaybetmeden bu eve koşmaya çalışacağım. Ama süremiz de şu anda bayağı bir ilerlemiş. Çok büyük ihtimal buraları zaten lootladılar. O yüzden şu anda buradan elimiz dolu dönebileceğimizi hiç sanmıyorum. Ki biraz da düşme olasılığı düşük bir blueprint bu. Roketçi bizi görmedi. İyi, bu güzel oldu. Şimdi burada çok kontrolsüz hareket etmek istemiyorum. Çünkü zaten oyuna geç girdik. Ve bu geç girmeden ötürü de buraların lootlandığını düşünüyorum. Ama belli de olmaz tabii ki. Bakmakta fayda var. Ki bu arada lootlanmamış. Dediğim gibi kurt sürüsünün taslağı en çok Yakut Konut tarafından düşüyor. Başka modlarda hiç oyuna girip denemeyin. Çünkü düşme olasılığı çok az olacaktır. Bu şu demek değil. Buranın haricinde başka bir yerden düşmüyor demek değil bu. Her yerden düşebilir. Her item her yerden düşebilir aslında. Sadece düşme olasılığının en sık olduğu yer bu elektromanyetik haritası. O yüzden de aklınızda bulunsun sizin de. Bence kurt sürüsünü başka yerde arayıp vakit kaybetmeye çalışmayın. Direkt elektromanyetik haritasına girip buralara geldiğinizde loot'unuzu yapın. Ama dediğim gibi önceliğiniz burası değil. Yakut konutları olmalı. Haritada işaretleyelim ve Yakut Konut'a doğru yola çıkalım. Evet, şimdi Yakut evlerine geldik. Buradaki en sıkıntı noktalardan biri şu: oyun başlayalı bayağı oldu ve eğer içeride birisi varsa ve ben bu eve koştuğum esnada bana çok kolay bir şekilde ateş edebilirler. Temkinli olmakta fayda var. Ben birazcık bodozlama oynuyorum, geç kalmayalım diye. Çünkü dediğim gibi oyuna geç girdik ve lootlanmadıysa lootlanacak çok alan var. Hadi bakalım. Ve lootlanmış. Tabii ki lootlanmış. Şu anda bulma olasılığımız bence yok. Ama bakalım. Belki başka katlara bakmadılar. Hiç belli olmaz. Hemen şuradaki eve gitmek istiyorum.
Yani insanlar burada bizim gibi kurt sürüsü taslağı kovaladığı için buraların yani lootlanmama ihtimali oyunun bu dakikalarında çok yok zaten. Motif evinden ziyade bu aslında bütün olayın döndüğü yer burası. Yakut evleri. Yakut konutları mı? Neyse artık. Let's move to that location. Evet, şansımıza bütün her yer lootlanmış ama geldiğinizde bakacağınız yerleri size direkt gösteriyorum. Hatta burada şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Hiçbir eşya almazsınız yanınıza. Hiçbir şey almadığınız için bir tane güvenli cebiniz zaten olacak. Elektromanyetik haritasında gördüğünüz zaman direkt haritaya girin. Yanınıza hiçbir şey almayın. Eğer baktınız sizi çok uzaktan veriyor, teslim ol deyip oyuna tekrar girin. Bunu buraya yakın doğana kadar yapabilirsiniz. Hani bu sayede buraya geldiğinizde hani direkt ilk lootlayan siz olacaksınız. Buradaki amaç PvP'ye girip fightları kazanmak vesaire değil. Buradaki amaç bu bahsettiğim planda buraya gelip kurt sürüsünü bulursanız hemen güvenli cebe atıp artık teslim ol mu dersiniz veya güvenli çıkışa mı gitmeye çalışırsınız, orası size kalmış. Ama benim anlatacağım yöntem bu kadardı. Şimdi şuraya gidelim istiyorum. Buradaki otobüslerden de blueprint gelme ihtimali çok yüksek. Eğer lootlanmadıysa, ki orada bir roketçi vardı. Lootlanmama ihtimali biraz yüksek gibi. Belki oradaki arkadaş da ölmüştür. Onu da lootlama imkanımız olur. Yani buradaki yaptığımız olay aslında çok basit. Elektromanyetik haritasına girdiğimiz zaman baraj savaş alanında direkt buraya geliyoruz. Geldiğimiz yerin ismi de Yakut Konut. Yakut Konut'a geldiğin gibi direkt lootluyorsun abi. Hani hiç ıvır zıvır bakıp araştırmana gerek yok. Şu armutları da topluyorum. İsteyen arkadaşlar oluyor çünkü. Yani armutları da açıkçası bu şekilde buluyoruz, topluyoruz. Yani şu anda ikinci armutumuzu bulduk. Bu arada oyundaki sesimiz de açıkmış ya. Millete anons yapıyoruz.
Ben çok kısıtlı adrenalini almıştım. Şu anda bunun yokluğunu çekiyoruz. Siz daha fazla almaya özen gösterin. Çünkü ne kadar koşacağınızı bilemezsiniz. Ne kadar bol olursa o kadar rahat ettirir size. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Evet, roketçi hala orada. Bu arada şuna da bir bakalım. Ufak da olsa bir XP'mizi alalım. Bu arada şey kaç XP verdi? İyi XP vermiş. Neyse, nerede roketçi? Çok güzel. Burada bir şeyler dönmüş. Şimdi kısa bir özet geçiyorum ne yaptığımızla alakalı, buradaki mantıkla alakalı. Başlangıçta ön anlatım yapma imkanım olmadı, vakit dar diye. Şimdi kurt sürüsü düşüreceğiniz yer baraj savaş alanında elektromanyetik alan. Buraya girdiğiniz zaman Yakut Konut'a gittiğinizde, hemen Yakut Konut'u önümüze getirelim. Şu bölge. Yakut Konut'a gittiğiniz zaman buradaki dolaplardan vesairelerden kurt sürüsü düşürme ihtimaliniz çok yüksek. Bütün itemler bu arada dediğim gibi her yerden düşebilir. Ben kurt sürüsünü Gömülü şehirde hastaneden de düşürdüğüm oldu. Ama tabii ki bu işin en çok düşen yeri burası. Buraya da gelip burada denemenin avantajının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bence başka yerlerde vakit kaybetmenin de çok bir anlamı yok. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da şu. Gece haritası olduğu için yanınıza gereksiz yere Rider anahtarı almanıza gerek yok. Çünkü zaten çalışmayacak.
Onun haricinde hiçbir şey de almayabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Bunların hepsini boşalttığınız zaman burada bir tane güvenli cebiniz zaten kalıyor. Yapabileceğiniz şey de şu olur. Bu şekilde haritaya hızlıca bir giriş yaparsınız. Baktınız çok uzaktasınız. Oraya doğru koşup hem vakit kaybedeceksiniz. Çünkü elektromanyetik haritanın oyunda kalma bir süresi var. Yanlış hatırlamıyorsam 1 saat kadar ya da 1,5 saat kadar falan bir süresi var. Şimdi siz uzun bir süre koşacağınız için hem haritanın varoluş süresinden harcayacaksınız hem kendi sürenizden harcayacaksınız. Bunun yerine bu şekilde girip çok uzakta doğduysanız hızlıca teslim ol deyip çıkabilirsiniz. Bunu birkaç kere yaptığınız zaman zaten elbet yakın bir yere sizi spawn yapacaktır. Tabii ki buradaki yakınlık sizin kendi kişisel görüşünüz. Örnek veriyorum 400 metre de size yakındır. 200 metre de size yakındır. Ama 500 metre çok uzak diye düşünebilirsiniz. Kendi stratejinizi kendiniz yaparsınız burada. Buradaki olay şu: gideceksiniz, hızlıca loot'unuzu yapıp bulursanız güvenli cebe koyup 2 tane seçenek kalıyor önünüze. Zaten amacım sadece kurt sürüsü taslağı almaktı. Yanıma başka zaten hiçbir şey almadım. Gerek başka bir şey de lootlamadım. Direkt teslim ol yapıp çıkış yapabilirsiniz. Ya da mevcudiyette de ben bir şeyler lootladım. Bunlar da benim için değerli. Bu sayede asansörle de çıkış yapabilirsiniz. Tabii ki yanınıza silah vesaire, adrenalinleri de alabilirsiniz. Yani buradaki olay tamamen strateji aslında. Siz nasıl bir yolu izlemek istediğinize karar vermeniz gerekiyor ve bunun doğrultusunda da eyleme geçmeniz lazım. Ama tekrar söylüyorum, başka bir yerde kurt sürüsü düşürmekle vakit harcamayın. Gelip baraj alanında elektromanyetik alanda Yakut konutlarında direkt burada şansınızı deneyebilirsiniz. Ben oyuna ilk girdiğimde motif evlerin oradaydım ve ta oraya kadar koşup zaman kaybetmek istemedim. Hem de size bir şeyler gösterebilmek adına motif evlerini de lootladım. Şansımıza da lootlanmamıştı. Buradan düşer mi? Açıkçası Yakut konut kadar bir ihtimali yok. Ama düşer mi? Düşer. Her yerden her şey düşebilir dediğim gibi. Bu işin belli bir şeyi yok. Bu yaptığım uygulamayı denerseniz eminim çok kısa sürede kurt sürüsü taslağını elde edeceğinizi düşünüyorum. Eğer bunu başarırsanız da lütfen yorumda bunları paylaşın. Bizler de bilelim. Birçok insana da cesaret ve umut olabilir bu tarz olumlu paylaşımlar. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Lütfen, bunlar çok önemliymiş. Hep birlikte geniş kitleler olabilmemiz için bu tarz desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.